Kozmik zamanların sis perdesi ardında, atalarımızın kanıyla sulanmış Bozkır'ın kadim anılarında, bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun destanı yankılanır. Ergenekon. Bu destan, yalnızca bir esaretten kurtuluş öyküsü değil. Aynı zamanda Türk milletinin direncinin, azminin, yeniden diriliş gücünün ve çelikten iradesinin ölümsüz bir sembolüdür. O, bir felaketin ardından gelen bir umut türküsü, bir milletin özüne dönerek nasıl yeniden ayağa kalktığının fısıltısıdır. Türkler, kadim çağlarda, uçsuz bucaksız bozkırlarda özgürce yaşayan, gök tanrı Tengri'ye bağlı, yiğit ve savaşçı bir milletti. Komşu boylarla, güçlü düşmanlarla yaptıkları sayısız savaştan alnın akıyla çıkmış, topraklarını genişletmişlerdi. Ancak bir gün, ansızın, acımasız ve kalabalık bir düşman ordusu, üzerlerine bir tufan gibi çöktü. Bu düşmanlar, Türkleri yeryüzünden silmeye yemin etmişlerdi. Savaş çetin geçti. Türklerin sayıca az olması, düşmanın hileleri ve beklenmedik saldırıları karşısında, yiğit savaşçılar birer birer şehit düştü. Kılıçlar paslandı, yaylar kırıldı, atlar yorgun düştü. Sonunda, Türk ordusu büyük bir yenilgiye uğradı. Erkekler kılıçtan geçirildi, kadınlar ve çocuklar esir alındı. Öyle büyük bir kıyımdı ki, sanırsınız ki yeryüzü Türk kanıyla sulanmıştı. Bu büyük katliamdan, mucizevi bir şekilde sadece 2 aile kurtulabilmişti. Biri Kayı Han soyundan İl Han'ın oğlu Kayan, diğeri ise Tuğlas Han soyundan Nüküs Han'ın oğlu Toguz yani Dokuz Oğuz idi. Yanlarında sadece birkaç eş, çocuk, at, deve ve sığır vardı. Gözleri yaşlı, yürekleri kederliydi. Ama içlerinde tükenmeyen bir umut ateşi taşıyorlardı. Düşmanlarının onları bulamaması için, çetin ve tehlikeli dağ yollarına düştüler. Kayan ve Nüküz'ün önderliğindeki bu küçük grup, dağların en derin, en sarp geçitlerine doğru ilerlediler. Yollar dikenli, kayalıklar keskin, her adım ölüm demekti. Günlerce yürüdüler, ta ki atları yorgunluktan yere yığılıncaya dek. Tam umutlarının tükendiği anda, bir kılavuzları onlara yol gösterdi. Bu dağların içinde öyle bir geçit var ki, kimse bilemez, kimse bizi orada bulamaz. Dar bir geçitten geçerek, adeta dağların sinesinde gizlenmiş, yemyeşil, bereketli bir vadiye ulaştılar. Dört bir yanı yüksek, sarp ve geçit vermeyen demir dağlarla çevriliydi. Bu vadiye Ergenekon adını verdiler. Ergenekon, maden ocağı, sarp geçit veya ulu yurt anlamına geliyordu. Sanki dağların kalbinde gizlenmiş bir cennetti. Burada bol otlaklar, şelaleler, pınarlar ve çeşit çeşit av hayvanları vardı. Kayan ve Nüküz'ün aileleri, Ergenekon'da kendilerine yeni bir yurt kurdular. Dış dünyadan tamamen izole olmuşlardı. Düşmanlarının onları bulması imkansızdı. Burada çoğaldılar, hayvanları arttı, nesiller boyu huzur içinde yaşadılar. Zamanla, Ergenekon'un dışındaki dünya unutuldu. Sadece yaşlıların anlatılarında bir masal gibi kaldı. Nesiller geçtikçe, Ergenekon'da yaşayan Türklerin sayısı o kadar arttı ki, vadi artık kendilerine dar gelmeye başladı. Hayvanlar otlak bulmakta zorlanıyor, İnsanlar yeni yerleşim yerleri arıyordu. Ergenekon, büyüyen bir millete dar gelmeye başlamıştı. Artık dışarı çıkmak, eski yurtlarına dönmek zorunluydu. Ancak dört bir yanı çevrili demir dağlar, adeta bir hapishane gibi önlerinde duruyordu. Dışarıya açılan yolu kimse bilmiyordu. Büyük bir kurultay topladılar. Beyler, aksakallılar, bilgeler bir araya geldi. Bu demir dağları nasıl aşarız, dış dünyaya nasıl çıkarız, diye düşündüler. İşte o zaman, demirci ustalarından biri, aydınlık bir fikirle öne çıktı. Bu dağların bir yerinde, demir cevheri bulunan bir damar var. Eğer o damarı eritirsek, kendimize bir yol açabiliriz. Bu fikir, umutsuzluğa düşen millete yeni bir ışık yaktı. Büyük bir karar alındı. Demiri eritip, kendilerine bir yol açacaklardı. Türkler, dağın dört bir yanına büyük odun yığınları yığdılar. Her yana körükler yerleştirdiler. Tam 40 yere körük kurdular. Demir dağın erimesi için hep birlikte, inançla çalıştılar.
Bütün demirciler toplandı. Körükleri aynı anda üflemeye başladılar. Ateş gürledi, dağlar titredi, hava ısındı. Uzun ve yorucu bir çalışmanın ardından Demir Dağ kızgın ateşte erimeye başladı. Demir eriyip bir yol açtığında içeriye bir ışık hüzmesi süzüldü. Bu ışık özgürlüğün, yeniden doğuşun ve zaferin ışığıydı. Demir Dağ eriyip yol açıldığında Türkler Bozkurt'un önderliğinde Ergenekon'dan dışarı çıktılar. Destana göre çıkış yolunu bir kurt göstermişti. Bu kurt, Türklerin kutsal atası ve rehberiydi. Kurt, önde gidiyor, Türkler onu takip ediyorlardı. Geri döndüklerinde, eski güçlerine ve inançlarına yeniden kavuşmuşlardı. Ergenekon'dan çıkan Türkler, yeniden dünyanın dört bir yanına yayıldılar. Eski yurtlarını geri aldılar, düşmanlarından intikamlarını aldılar ve yeniden büyük bir imparatorluk kurdular. Bu çıkış, her yıl Nevruz Bayramı'nda, yani baharın ilk gününde, demir döverek kutlandı. Demiri dövmek, Ergenekon'dan çıkışı, yeniden doğuşu ve baharın getirdiği yenilenmeyi simgeliyordu. Ergenekon destanı, Türk milletinin hafızasında derin izler bırakmış, onların zor zamanlarda bile umutlarını kaybetmemeleri, birlikte hareket etmeleri ve küllerinden yeniden doğmaları gerektiği inancını pekiştirmiştir. Bu destan, sadece bir kurtuluş hikayesi değil, aynı zamanda töreye, birliğe ve vatan sevgisine verilen önemi vurgulayan, nesillerden nesillere aktarılan kutlu bir mirastır. O günden bu yana, Ergenekon'dan çıkış, Türk'ün direniş ruhunun ve ebedi varoluş arzusunun bir simgesi olmuştur.